Herkese merhaba, bugün Barış Ege'nin YouTube kanalında Kodlar serimizin ikinci videosundayız ve bugünkü konumuz... İlişkilerde bilinçaltı sabotajları. Evet, o zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sana şunu sormak istiyorum. Hiçbirisiyle aramız çok iyiyken, bize çok değer verdiğini söylemişken, çok sevdiğini söylemişken bir anda geri çekti mi kendisini? Hani bunlar oluyor mu? Bunlar yaşanıyor mu? Güzel bir soru başlangıç için bence. Kesinlikle öyle oluyor. Hatta çoğunlukla taraflardan biri ya ne oldu, ilişki çok iyi gidiyordu, Değil mi? neden bir anda bitti der, her şey iyiydi der. Ama orada işte bilinç altından gelen inançlar var. Bunun zaten psikolojide çok net bir yeri var ama ben de çok fazla danışanla birebir çalıştım ve bunu net bir şekilde gördüm. Aynı şekilde eğitimlerime katılanlar, atölyelerime, bilinçaltı dönüşüm kamplarıma katılanlarla da yaptığımız çalışmalarda, konuşmalarda hep bunu gördük. Yani kişi aslında ilişkinin bitmesine ya da kötü gitmesine anlam veremiyor. Ama aslında bilinçaltından gelen korkuları ve inançları onu farkında olmadığı bu otomatik davranışlara yöneltmiş oluyor. Peki hemen araya girmek istiyorum. Bilinçaltı dönüşüm kampı dedin. Nedir bilinçaltı dönüşüm kampı? Yani biz 2,5 günlük kamplar düzenliyoruz. Şimdiye kadar 2 kez yaptık ve %100 memnuniyetle ayrılmış olması katılımcıların her zaman bir şükür sebebi, büyük bir mutluluk sebebi bizim için. Ekim ayında da Antalya'da çok özel bir yerde, muhteşem bir sahilde, Rizon Beach Otel'de yapıyor olacağız. Harika. 2,5 günlük bir bilinçaltı dönüşüm kampı. O zaman detaylı bilgi için açıklamalara bir link bırakalım. Olur. İncelemek isteyenler inceler en azından. O zaman vakit kaybetmeden hemen sıradaki soruma geçiyorum. Bilinçaltı sabotajı nedir? Nasıl çalışır? Öncelikle şunu anlamak lazım. Daha önceki videolarda bahsettim ama yine değinmekte fayda var. Bilinçaltımızın var olma sebebi bizi korumak ya da hayatta tutmaktır. Böyle bir şey gündemdeyken başka hiçbir şeyle ilgilenmez. İnanılmaz bir sistem, kocaman bir kapasite, birçok şey yapabilir. Ama bizi koruması gerektiğini düşünüyorsa başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Şimdi bir ilişkide bizi neden korusun? Aslında çok saçma gibi geliyor. Yani mantıken ne alaka gibi geliyor. Ama ne yazık ki bunu yapıyor. Neden? Orada bir inanç var. Yakınlık tehlikelidir. Orada bir inanç var. Aşık olursan acı çekersin. Orada bir inanç var. Yeni bir ilişkiye başladın. Yine terk edileceksin. Bu sefer daha büyük bir acı çekeceksin. Şimdi böyle bir durum varken, kök inanç varken doğal olarak ne yapıyor? Bizi olumsuz, tuhaf davranışlara itiyor. Neden? Acı çekmemizi istemiyor. Koruma mekanizması devreye girmiş oluyor. Yani daha önce böyle kötü bir tecrübe yaşamasak bile çevremizden duyduklarımızla, televizyondan izlediklerimizle bile bu inanç bilinçaltımıza yerleşebiliyor diyorsun. Kesinlikle kişinin net bir deneyimi varsa zaten devrededir. Ama yoksa bile biz farkında olmasak da bir saniye bile uyumayan bir sistemden bahsediyoruz. Hiçbir an gafil olmayan, şu an biz seninle konuşurken karşımdaki kitapları görüyorum bir taraftan, arka planda çalışıyor yahut da herhangi bir ortamdayken farkında olmasak bile arka plandan gelen sesleri dinliyor, bazı şeyleri görüyor, hemen yorumlamaya çalışıyor kendisi. Dolayısıyla hiç durmadan çalışıyor. Haberlerde görmüş olabilir. İzlediği filmlerde üst üste denk gelmiş olabilir. Özellikle o tuhaf dizileri falan izliyorsa oralardaki entrikaları vesaire hep aşk acısı işlendiği için garip bir şekilde bunları yapıyorsa ya da bir yakını yaşamış olabilir. Abisi, ablası, işte kuzeni, arkadaşı. Dolayısıyla orada öyle bir inanç oluşur. Hayat zaten yorumlarımızdan ibaret, yaşadıklarımızdan değil. Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz herhangi bir şeye yüklediğimiz anlam, onu kaydetme şeklimiz bizim inancımıza dönüşebiliyor. Dolayısıyla sorduğun sorunun cevabı evet. Peki o zaman hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bilinçaltı sabotajlarının en yaygın görülen örnekleri nelerdir? Mesela aşırı fedakarlık. Evet. Yani taraflardan biri ilişkide aşırı fedakar oluyor, dengeyi bozuyor. Neden? İşte yine temelinde tabii ki bir korku var. Örneğin terk edilme korkusu. Örneğin yeterince sevilmeme korkusu. Bu sebeple sürekli fedakarlık yapıyor. Partneri ya da eşi şuraya gidelim mi dediğinde hiç yeni bir fikir ortaya koymadan evet gidelim. Bunu yiyelim mi? Evet yiyelim. Tatile şuraya gidelim mi? Evet gidelim. Neden var böyle bir şey? Çünkü bir terk edilme korkusu. Ya beni bırakırsa ya ilişki biterse korkusu. Dolayısıyla sürekli fedakarlık yapıyor taraflardan biri ve dengeyi bozuyor. Hiç kendi fikri yokmuş gibi davranıyor. Onun üzerine titriyor sürekli.
Sürekli bir şeyler yapmak istiyor onun için. Hediyeler alıyor, sürekli arıyor, soruyor ve onu mutlu etmek kendince tabii ya da işte yüzünü güldürmek için ne gerekirse yapıyor. Tabii bir süre sonra bu da bir sabotaja dönüşüyor. Neden? Karşı taraf sıkılıyor çünkü. Hiç kimse bu kadar ilgi istemez. Hiç kimse bu kadar üzerine titrensin istemez çünkü. Evet. Başka Ve hangi örnekler var? mesela kıskançlığa boğmak var. Yine burada bir korku var temelde. Ya işte başkasıyla ilgilenirse, ya bir başkasını severse, hatta geçtim sevmesi, bir başkasıyla biraz ilgilenmesi bile karşı tarafı hemen kıskançlığa boğuyor. Bu en sıkıntılı sabotajlardan biri. Çünkü mesela eşinin telefonuna gelen bir mesajı dahi okumak istiyor. Daha kötüsü bunun çok normal olduğunu, bunun zaten hakkı olduğunu düşünüyor. Bir telefon geliyor, kimle arayan, ne konuştun, niye öyle güldün, niye şöyle yaptın filan. Ya da bir ortamda birisine nezaketen gülmüş ya da sorularına cevap vermiş vesaire. Dolayısıyla işte buralarda çok ciddi sorunlar çıkarabiliyor taraflardan biri. O da sabotaja dönüşüyor çünkü doğal olarak eşi ya da sevgilisi bundan sıkılıyor ve bir süre sonra bitirmek istiyor ilişkiyi. Şunu da eklemekte fayda var. Aklımıza gelebilecek bütün olumsuz duygular, bütün olumsuz inançların temeli korkudur. İki temel enerji var diyebiliriz. Sevgi ve korku. Bütün güzel duygular sevgiden, bütün kötü duygular da korkudan ileri gelir ve korku kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Terk edilmekten, ilişkinin bitmesinden korkuyordu ve gerçekten ilişki bitecek. Neden? Çünkü bu kadar kıskançlık yaparsa aksi mümkün değil. Bir başkası aşırı eleştiri. Zihninde bir model var taraflardan birinin. Partner şöyle olmalı, eş şöyle olmalı. İşte bu sebeple de sürekli eleştirir. Onun istediği şekle girsin ister. Ya da hayata dair bir model vardır zihninde. İşte ev şöyle toplu olmalı, her yer düzenli olmalı. Yemek masası şöyle olmalı. İşte hafta sonları şuraya gidilmeli gibi. Karşı taraf bunu istemediğinde ya da böyle davranmadığında bu sefer ne oluyor? Eleştirilere başlıyor. Yine kaçan kovalayan dinamiği. Aşırı fedakarlığa biraz benzer bir konu tabii bu. Taraflardan biri sürekli bir şeylere tamam dediğinde, sürekli hediyeler aldığında, sürekli onu düşündüğünde, sürekli onun adına karar vermek istediğinde bir süre sonra bilerek olmasa bile bu ilişkide roller belirleniyor. Evet. Ve bu rollerden biri kovalayan, biri kaçan oluyor. Ve bir süre sonra mutlaka kaçan ilişkiyi bitirmek istiyor. Çünkü buna hiç kimse tahammül etmek istemez. Ve aklıma gelen sonuncusu belki de sevgi testi olabilir. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yine danışanlarımda hakikaten çok karşılaştığım bir şey. Kendi arkadaşlarıyla alakalı bir şey görüyor, duyuyor ya da şahit oluyor. İşte eşi çiçek almış, yıl dönümünde işte özel bir şey tertip etmiş ya da arkadaşının eşi gün içinde en az bir kere arıyor. İşte mesajlar atıyor gibi. Şimdi burada kişi yine bir model oluşturuyor zihninde. Ya böyle olmalı. Eşi onu aramıyorsa gün içerisinde her gün ne diyor? Evet, demek ki beni sevmiyor. Bana yeterince değer vermiyor diyor. Yani orada bir teste tabi tutuyor. Eğer sevseydi yapardı. Eğer bana değer verseydi şunu yapardı gibi. Ve bu da tabii ki taraflardan birini yine ne yapıyor? O kişiden uzaklaştırıyor. Belki ilişki bitmeyebilir, bilemem. Ama kesinlikle sonu mutsuzluğa doğru gidiyor. Neden? Çünkü artık bu kadar boğulduğunda kişi uzaklaşmak istiyor. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Kişinin bu döngüsünü kırmak mümkün mü? Elbette ki mümkün. Herkes için her daim mümkün. Farkındalık. En önemli konu farkındalık. Zaten farkındalık nedir? Bilincimizle bir şeylere karar vermek. Daha önce de örnek vermiştik hani hayatımız bir bahçe, bilinçaltımız toprak, bilincimiz bahçıvan. Çok önemli bir metafor olduğu için tekrar ediyorum. Çünkü buraya odaklanan herkes hayatını hızlıca değiştirebilir iddia ediyorum. Şimdi hayatım bir bahçe dedim. Nedir o bahçe? Diyelim memnun değilim. Şu an ilişkilerden konuşuyoruz ya, ilişkimden memnun değilim. Bu ne demek? Nasıl resmedelim? Yabani otlar var, dikenli otlar var, işte sararmış vesaire. Şimdi ben bahçeme bakıp bilinçaltıma diyorum ki neden bana böyle şeyler verdin? Niye yemyeşil bitkiler yok, mis kokulu çiçekler yok, meyve ağaçları yok? O da dile gelse bana diyecek ki sen güzel şeyler ekseydin ben de sana güzel şeyler veririm. Dolayısıyla bu konuşan kim? Bahçıvan yani bilinç. Cevap veren bilinçaltı. İşte farkında olacak taraf neresi? Bilinç. Çünkü bilinçaltı tamamen bir yazılımdır. Evet. İnanılmaz büyük bir potansiyeli var ama düşünme yetisi yok. Eğriyi doğruyu tartamaz. İyi ya da kötü bunları ayırt edemez. Sadece der ki bende ne varsa ben seni öyle yönlendiririm.
Bana ne yüklediysen ben seni buna göre yönlendiririm. Dolayısıyla o yüzden o otomatik pilottan, o varsayılan moddan çıkmak lazım. Burada önce şunu bir anlayalım. Hatalı olabiliriz. İnsanız, gayet normal. Yanlış yapıyor olabiliriz. Çok sevdiğim bir deney var. Elizabeth Newton diye bir kadın doktora tezi olarak yapıyor bunu Stanford Üniversitesi'nde. Son derece basit. Masanın bir tarafında tıkırdatan var, bir tarafında dinleyen var. Ne demek? Tıkırdatacak olanlara diyor ki sen çok bilinen, çok sevdiğin bir şarkıyı parmaklarına böyle masaya vurarak ritim tutabilir misin? Kişiler de diyor ki tabii ki yapabilirim. Örnek veriyorum, Happy Birthday to You kadar bilinen, herkesin bildiği bir şarkı. Tabii ki yapabilirim diyor. Peki iyi yapar mısın diyor. Yani karşı taraf, bir başkası dinlese bu tıkırtıyı, işte melodiyi, ne olduğunu anlar mı? Tabii ki anlar diyor. Kaç kişi anlar sence diye soruyor. En az yarısı anlar diyor. Bilir diyor yani hangi şarkı olduğunu. Süper, başlıyorlar deneye. Sonuç çok çarpıcı. Sadece %2,5'u bilir. Sadece %2,5. O da benim hani görüşüm tahminlerle. Yani gerçek bir bilme de olmayabilir. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Bu deneyin birçok sonucu var ama hani zamana riayet etmek açısından bugünkü konumuza sadece odaklanalım. Yoksa birçok alt başlık çıkar buradan. Şimdi bize şunu söylüyor. Senin zihnindeki melodi karşıdaki kişi tarafından anlaşılmayabilir. Evet. Sen bir şeyi düşünüyorsun, sana göre çok normal ya da sana göre doğru ama bir başkası için doğru olmayabilir. Hatta genelde zaten böyledir. Dolayısıyla işte farkındalık dediğimiz, hani bu döngü kırılabilir mi diye sordun ya. Evet, kırılabilir ama buradan başlamak zorundayız. Yani benim doğrularım herkese göre doğru olmayabilir. Hatta çoğunlukla öyle değildir zaten ve buradan başlamalıyım. Peki karşı taraf ne istiyor? Ben şu şarkıyı mırıldanıp dururken zihnimin içinde o ne mırıldanıyor acaba? O ne istiyor acaba? Sonuçta ilişki iki kişi tarafından yaşanan bir şey ve dolayısıyla her iki tarafın da istekleri önemli ve burada kişi eğer bunun farkına varırsa benim her istediğim doğru olmayabilir. Benim zihnimdeki model sadece bana özel olabilir ki çoğunlukla öyledir. Özneldir, nesnel değildir. O halde bir de buradan bakayım. Acaba ideal ilişki benim kafamdaki gibi mi yoksa başka bir modeli de olabilir mi diye sorarsak işte o zaman haklı olmak yerine mutlu olmayı seçebiliriz ve o zaman ilişkilerimiz çok daha mutlu, huzurlu ve karşılıklı paylaşıma yönelik olacaktır diye düşünüyorum. İşte o bahsettiğim farkındalığa erişince de bir süre üzerinden kamyon geçmiş gibi oluyorsun. Elbette ki Diyorsun ki öyledir. benim geçmişte yaşadığım bütün ilişkilerde aslında hatalı olan taraf bendim. Bunun farkına vardığında o kadar kötü oluyorsun ki ama ben bonus bir soru sormak istiyorum sana. İnsanoğlu neden bu kadar çok anlaşılmak istiyor? Neden kendimizi anlatmayı, anlaşılmayı bu kadar istiyoruz? Çünkü her birimizin adeta sınırsız ihtiyaçları var. Daha doğrusu böyle bir algımız var. Yani sürekli birileri bizi sevsin, birileri bizimle ilgilensin. Buna ihtiyacımız var zaten. İnsanlık tarihi boyunca böyle miydi yoksa? Muhtemelen böyleydi. Tabii ki kesin bir şey söylemek çok kolay değil ama İnsan her ne kadar değişse, dönüşse de yaşadığı çağa göre uyum sağlayacak şekilde elbette ki temel özelliklerimiz ya da fıtratımız hep aynıydı. Hep ihtiyaç sahibiydik biz. Bir şeylere karşı ihtiyaç hissediyorduk ve bu eğer kişi kendi üzerinde çalışmıyorsa, eğer kişi kendi değerinin farkında değilse, kendini yeterince sevmiyorsa işte o zaman bir eksiklik kalıyor. O kalan eksikliği de bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Birileri beni anlasın, birileri beni onaylasın, birileri evet sen harikasın desin, birileri beni sevsin ki herkesi birileri seviyordur zaten ama o da yine o modelden geliyor. Yani sevildiğini anlamak için bir şey görmek istiyor. Karşı taraf aslında kendine göre sevgiyi göstermiş ama ben zihnimdeki o dünyaya göre, hayat veya sevgi anlayışına göre halen bekliyorum. Diyorum ki sevseydi şöyle yapardı, bana böyle demesi gerekirdi, bana hediye alması gerekirdi, bana şöyle bakması gerekirdi, bana şunu sorması gerekirdi gibi gibi. Ama işte yine oraya döneceğim az önceki sorunun cevabına. Yani onun zihnindeki dünya, ilişkiler, mutluluk kavramı benimle aynı olmak zorunda değil. Birbirimizi sevebiliriz, evlenebiliriz, bir ilişkimiz olabilir ama aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Hatta öyle olsaydı bence ilişki daha böyle zevksiz bir hale gelirdi. Farklılıklar daha güzeldir aslında. Yeter ki burada ısrarcı olmayalım. Benim bildiğim doğru ya da sadece benim bildiğim doğru şeklinde ısrarcı olmayalım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bütün sorularıma cevap buldum. Kodlar serimizin 3. videosunun konusunun müjdesini ver o zaman. Erteleme üzerine konuşacağız galiba. Çünkü hemen hemen herkesin sorunu ya da
birçok insanın sorunu diyelim. Herkes hayatının en azından bir döneminde bir şeyleri erteledi. Muhtemelen halen erteleyenler de var. Acaba bunun çözümü nasıldır ya da önce sebebi nedir, sonra çözümü nasıldır? Bunlar üzerine konuşuyor olacağız diye hatırlıyorum. Sevgili dostlar, sizler de lütfen yorumlarda yaşadığınız bir ilişki sabotajı var mı? Bilinçaltınızda fark ettiğiniz bir blokaj var mı? Ya da bu sohbeti dinledikten sonra fark ettikleriniz oldu mu? Değiştirmeyi düşündüğünüz şeyler var mı? Lütfen paylaşın ve Kodlar serisinde bilinçaltı üzerine konuşurken önerdiğiniz konular var mı? Çok sorun yaşadığınız ve keşke şu da konuşulsa dediğiniz bir şeyler varsa lütfen onları da yorumlarda paylaşın. YouTube algoritması birazcık beğenilere ve yorumlara önem veriyor. Bunların faydalı içerikleri olduğuna inanıyorsanız daha fazla insana ulaşması adına lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Son olarak analizlere baktığımızda çok iyi izleniyor videolarımız. Güzel dönüşler var. Uzun süreler izliyorsunuz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Ama izleyenlerin %55'ine yakını abone değil. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Belki unutuyorsunuz. Belki de tabii ki tercih, saygı duyarız ama lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Sevgiler, selamlar hepinize.